Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere oklava işi çantamın anlatımını yapacağım. Oklava yerine böyle bir rulon var benim. Bunu kullanacağım. Bunu marketlerden bulabilirsiniz. Yine aynı şekilde oklavayla da çalışabilirsiniz. Ben videoda oklavayla rahat çalışamayacağım için bu ruloyu tercih ettim. Kağıt ip kullanacağım. Tığ numaram kendi ipime göre 3,5 milim bir tığ kullanacağım. Dikdörtgen taban üzerine çalışıyorum oklava işi çantamı ve bu taban klasik bir tabandır. Farklı çantalarınızda da kullanabilirsiniz. Hemen yapımına başlayalım. Şimdi ben zincirlerimi çekmeye başlayacağım. Tabanım için 40 tane zincir çekeceğim. 40 tane zincirimi çektim. Bir tane de dönüş için bir zincir ekleyeceğim. Toplamda 41 zincirim oldu. 41 zincirimin üzerinde 40 tane sık iğnem olacak. Hemen dibindeki zincir noktama batıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen devam ediyorum. Yanındaki zincir noktama da bir sık iğne. Her bir zincir noktamın içine birer kez batarak sıramın sonuna kadar geleceğim. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi örüp geliyorum. Sıramın sonuna kadar sık iğnelerimi ördüm. Burası son noktam. Şimdi son noktama bir kere değil 3 kere batacağım. Son noktama bir kez battım. Yine aynı noktamın içerisine ikinci kez batıyorum. Ve aynı son noktamın içerisine üçüncü kez battım. Şimdi hemen karşı yöne geçiyorum. Birer tane batarak ilerleyeceğim. Karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerin karşı yönlerine de birer tane batarak sıramın sonuna kadar örüp geleceğim. Ben sık iğnelerimi tamamladım. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi burası son noktam. Şöyle göstermek istiyorum. Burası benim başlangıçta zincir çekip dönüş yaptığım nokta. Şimdi bu noktaya bir kez değil, 3 kez batacağım. Birinci. Yine aynı noktaya ikinci. Aynı noktama tekrar batıyorum. Ve üçüncü. 3 taneyi aynı noktaya ördüm. Şimdi önümde burada bir tane daha sık iğnem var. Bu biraz içe doğru kayabiliyor. Buradaki noktayı unutmayalım. Şimdi bu noktama da birinci, yine aynı noktamın içine ikinci kez batıyorum. Ve yine aynı noktamın içerisine üçüncü kez battım. Şimdi karşı yöne geçeceğim. Her bir noktama birer tane batmaya devam ediyorum. Hemen sıradaki tepe boşluğuma da bir tane. Tüm tepe noktalarıma birer tane yaparak diğer dönüş noktama kadar öreceğim.
son noktama kadar geldim. Burası aynı noktamın içerisine 3 tane battığım noktam. Önümdeki üçlünün şimdi birincisine, burası birinci noktam. Birincisine 3 kez batacağım. Birinci, aynı noktama ikinci kez ve aynı noktama üçüncü kez battım. Şimdi burası ikinci noktam. Buradaki bu sıraya özgü bunu atlayacağım. Ve hemen yanında diğer noktam var. Üçüncü noktam. Direkt buraya geçiyorum. Birinci, ikinci kez battım ve yine aynı noktamın içerisine üçüncü kez batıyorum. Şöyle de bir tırnak ütüsü yapacağım. Köşelerimiz oluşmaya başladı. Şimdi devam edelim. Artık yine tek batmaya devam ediyorum. Tüm tepe noktalarıma birer tane sık iğnemi örerek diğer dönüş noktama kadar geleceğim. Noktama kadar ben ördüm. Şimdi burada önümde 3 tane aynı noktaya battığım köşem, hemen yanında da yine aynı noktanın içerisine 3 tane battığım köşem var. Şöyle 3 battığımın birincisi burada bakın. Şimdi bu birincinin içine tek batacağım. Bir önceki sırada ilkine 3 sefer batmıştım. Bundan sonra tüm ilklere tek batıyorum. İkinci noktam burada. İkinci noktama bir, aynı noktamın içine 2, üçüncü, üç tane battım. Üçüncü noktama da, ikinci noktama da 3 kez battım. Şimdi üçüncü noktama yine tek batıyorum. Şöyle de tırnağımla düzelteceğim. Şimdi sırada önümde yine aynı noktanın içindeki 3 tane sık iğnemin olduğu nokta. İlkine bakın, ilk noktama yine tek batıyorum. İkincisine aynı noktanın içine 1, 2 ve aynı noktanın içine 3 kez battım. Tırnak ütüsü yapıyorum. Köşelerim belirgin olsun. Şimdi burası son noktam. Sonuncuya da tek battım ve buradaki köşemiz kendisini göstermeye başladı yine. Şimdi yine devam ediyorum. Tüm tepe noktalarımın üzerine birer tane batacağım. Tüm tepe noktalarıma birer tane batarak diğer dönüş noktama kadar örüp geliyorum. Sıramın sonuna kadar ördüm. Burada dönüş kısmıma geldim. Önümde yine 3 tane aynı noktaya battığım sık iğnem var. Bunların birincisine bir tane batıyorum. Hemen önümde ikinci noktam. İkinciye
1, aynı noktaya 2 ve aynı noktaya üçüncü kez battım. Hemen yanında üçüncü noktam var. Üçüncü noktama da bir kez batıyorum. Şimdi önümde yine 3 tane aynı noktaya battığım köşem. İlkine bir tane, ikincisine aynı noktamın içerisine bir, 2, yine aynı noktamın içerisine 3 kez battım. Ve sonuncuya da yine bir kez batıyorum. Bu tırnak ütüsünü sürekli yapıyorum daha düzgün olması için. Bakın köşelerimiz muntazam bir şekilde oluştu. Şimdi yine diğer sıralardaki gibi tüm tepe noktalarımın üzerine birer tane sık iğnemi yaparak diğer dönüş noktama kadar geleceğim. Dönüş noktama gelene kadar tamamlayıp geleceğim. Evet, ben sıramın sonuna kadar ördüm. Yine dönüş noktamdayım. Önümde aynı noktanın içerisine battığım 3 tane sık iğnem var. Yine bunların birincisine, burası birinci noktam, birinciye tek batıyorum. İkinci noktamın içerisine bir, aynı noktaya tekrar ikinci ve yine aynı noktamın içine son noktama da yine tek batıyorum. Teklerimin üzerine birer tane batıyorum. Şimdi önümde diğer aynı noktaya 3 kez battığım sık iğnelerim geldi. İlkine tek battım. İkincisine bir, yine aynı noktanın içine 2 ve yine aynı noktamın içine üçüncü kez battım. Sırada son noktam var. Son noktama da tek. Bu dikdörtgen tabanımda ikişer ikişer artırma yapılıyor. Biz bu köşelerde üçer tane battığımızda aralarda tekli kalan sık iğnelerimiz var. Burada bir iki tane var. Bir üst sırada 4 tane sık iğnem var. Bir üst sırada da 2 tane artmış olacak. 6 tane bu üçlü sık iğne grubumun arasında 6 tane sık iğnem olmuş olacak. Taban sürekli olarak bu şekilde ilerleyecek. Buradan da bakalım. Üçer tane köşelerimizde var. Bakın arada bir iki tane tek sık iğnem var. Dönüp geldiğimde bu kez 4 tane arada sık iğnem olacak ve köşelerde yine üçlü artırmamız olacak. Her bir noktama tek batarak diğer dönüşümü de yapacağım. Evet, ben tabanımı tamamladım. Ölçüsüne bakalım. Uzunluğum 32 santim. En ölçüm 8,5 santim. Kaç sıra ördüm? Şuradan bakalım hemen. Burası ilk zincir yaptığımız başlangıç noktamız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 7 sırada tabanımı tamamladım. Bir alt sırada anlatmıştım. Alt sıralarda burada köşe noktalarımızda üçerli sık iğnelerle artırmalar yapmıştık. Üçerli sık iğnelerle artırmaları yaptığımızda bu artırmalarımızın ortasında tekli sık iğnelerimiz oluşuyor otomatik olarak. Bakalım ilk sırada
İlk artırmamın ortasında 2 tane tekli sık iğnem var. Bir üst sırada 4 tane, bir üstte 6, bir üstte 8 tane tekli sık iğnem kaldı. Arada 10 tane tekli sık iğnem olana kadar ördüm. İkişer ikişer artıyor. Eğer bu tabanı biraz daha yükseltmek isterseniz 12, 14, 16 olarak aradaki tekli sık iğnelerimiz otomatik olarak çoğalmış oluyor. Buradaki diğer köşemde de aynı şekilde. Bakın arada tekli sık iğnelerim var. Şimdi ben örneği kurmak için tabanımda ölçümü ona göre ayarladım. Siz de benimle aynı sayılarda eğer yaparsanız örneğiniz tam oturacak. Şuradan hemen örneğimi göstereceğim bilmeyenler için. Şimdi örnek kurulumuna geçeceğim. Yani buradaki bu halkalarımızı oluşturacağız. Bu çantamda köşelerde 4 tane örnek kurmuşum. Şimdi bunda da yine 4 tane örnek kuracağım. Şu borumu alıyorum. Siz bu noktada oklava kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde cetvel de kullanabilirsiniz. Tabanımı nerede bıraktım? Burada üçlü grubumuzu yapıyoruz. 1, 2, 3 tane burada noktam var. Bunun ilkine de battım. Şöyle tekrar göstereyim. Tam artırma noktama geldim. Önümde 3 tane aynı noktanın içinde sık iğnem var. Birincisine yine bir tane batıyorum ve örneğimi direkt buradan oluşturmaya başlayacağım. Bir tane kilit yapıyorum hemen ve rulomu aldım. Bu şekilde buraya geçiriyorum. Gayet pratik. Bunu geçirdim. Hemen sıradaki bakın ikinci artırma noktama da batıyorum. Sık iğne ile bir kilit yaptım. İlmeğimi uzatıyorum ve bu boruma geçirdim. Hemen üçüncüsüne de batıyorum. Kilidimi yaptım. İlmeğimi aldım, çıkarıyorum ve bu boruma geçiriyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde. Birer tane batacağım her birine. Artırma yapmama gerek olmayacak şekilde ayarladım tabanımı. Siz de dediğim gibi benim verdiğim sayılarla yaparsanız birebir oturtursunuz örneği. Sık iğneme batıyorum. İlmeğimi aldım. Kilidimi yaptım. Uzatıyorum ilmeğimi ve buradaki boruma geçirdim. Sırayla tüm noktalarıma aynı şekilde yapacağım. İlmeğimi önündeki noktama battım. Kilitledim ve boruma geçirdim. Batıyorum. İlmeğimi aldım. Hemen sık iğne ile kilitimi yaptım. Kilit yapmadan boruya geçirmiyoruz arkadaşlar. Ve boruma geçirdim. Sık iğnemin hemen yine tepe noktasına kilidimi yaptım. Ve boruma geçiriyorum. Devam ediyorum. Köşelerde de artırma yapmıyorum. Her bir noktamın üzerine bir tane ilmek alıp çıkartıyorum. Kilidimi yapıp boruma geçiriyorum. Yine kilidimi yaptım.
uzattım ilmeğimi, boruma taktım. Kilitledim, uzattım ilmeğimi ve bu boruma taktım. Bakın yine buradaki köşemdeyim. Farklı bir işlem yapmayacağım. Bir tane battım, ilmeğimi aldım, çıkardım, boruma taktım. Köşe noktamda 4 tane model kuracağım. Bunun için 2 4 2 4 2 4 2 4. Burası benim köşedeki örneğimi oluşturacağım nokta olacak. Şimdi şu borumu çıkarıyorum. Örgümü rahat örebilmek için tekrar takacağım. Yine bu uzun köşemde de aynı işlem. Biraz el oyalıyor ama çok çabuk yükselen bir çanta. Kilitimi yaptım ve boruma taktım. Şöyle borumda da ipimi sıkılıyorum. Yine önümdeki sık iğnemin tepe boşluğuna batıyorum. Kilidimi yaptım, ilmeğimi uzattım ve boruma taktım. Tepe noktama battım. Kilidimi yaptım. Yine ilmeğimi uzattım ve boruma taktım. Borumdayken de bunu şöyle sıkılıyorum. Şimdi ben diğer köşe noktama gelene kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Dediğim gibi zaten köşelerde de bir artırma işlemi uygulamıyorum. Köşe noktamı bitirip geliyorum. Evet, ben burada uzun köşemi de bitirdim. Şimdi bunu çıkarıyorum. Örgümü rahatlatacağım çünkü köşeyi bu şekilde dönemem. Şimdi tekrar şu son çıkardığıma takıyorum. Yine bakın köşe noktamdayım. 1, 2, 3 tane artırma noktam burada. Hemen yine ilkinden kilitimi yaptım ve boruma geçirdim. Yine batıyorum. Sık iğne ile kilitimi yapıyorum. Boruma geçirdim. Yani köşe dönüşünde de farklı bir işlem yapmadım. Hiçbir noktaya çift batmadım ama eğer siz benimle aynı sayılarda yapmazsanız bunu farklı bir dikdörtgen tabanla da çalışabilirsiniz. Sayılarınızın eşit olmasına dikkat ettikten sonra bunu her tabanda, oval tabanda da çalışabilirsiniz. Buradaki uzun kenardaki sayılarınız karşılıklı olarak eşit olmalı. Yine aynı şekilde kısa kenardaki sayılarınız da birbirine eşit olmalı, denk düşmeli. Ama diyelim ki denk düşmüyor. İlk sıraya özel olarak bu köşelerde aynı noktaya 2 sefer batarak artırma yapmanız gerekiyorsa artırma yapabilirsiniz. Onu nasıl yapacaksınız? Mesela şöyle göstereyim. Aynı noktamın içine tekrar battım. Kilitledim. Ve halkama geçirdim. Aynı noktada 2 tane var. Sadece ilk sırada bunu yapabilirsiniz. Üst sıralarda aynen devam edecek. Yani üst sıralarda bir artırma
yapamıyoruz. Çünkü model bozulur. Şimdi ben buraları da aynı şekilde öreceğim. Yine uzun kenarımı da öreceğim. Bu noktama geldiğimde tekrar buluşalım. Ben buradaki uzun kenarımı da bitirdim. Şimdi rulomuzu yine çıkaralım. Evet, görüntümüz bu şekilde. Bütün halkalarımız tamam. Şimdi örneğimizi kurmaya başlayacağız. Bir birleştirme işlemi yapmıyorum. Zaten tabanımda sayılarımı ayarlamıştım. Bu halkamın içine tığımı geçirdim. Hemen önümden bir tane daha alıyorum. Dörtlü olarak toplayacağım örneğimi. İkinci. Hemen şöyle bunu aldım. Üçüncü. Ve dördüncü. Şöyle parmağımı bu halkamdan geçirdim. Sola doğru kıvırıyorum. Bunu böyle büktüm. İpimi alıyorum parmağımdan. İçerisinden geçirdim. Şimdi buraya sık iğneler yapacağım. 4 tane topladığım için üzerinde de 4 tane sık iğnem olacak. Bu ilkini saymıyorum. Bu arada kayboluyor çünkü. 1 2 üçüncü ve dördüncü sık iğnemi de yaptım. Şöyle bakalım. Burası köşe noktamızın başlangıcı. Şöyle elimle düzeltiyorum. Görüntümüz bu. Şimdi devam ediyorum. Yine herhangi bir geçiş işlemi yok. Önümden hemen almaya başlıyorum. Yine 4 tane toplayacağım. 1 2 3 ve dördüncü. Affedersiniz. Şöyle parmağımla bunu açtım. Halkamı sol tarafa doğru büktüm. Şurada şu şekli oluşturdum. Yine 4 topladığım için üzerine 1 2 üçüncü sık iğnem ve dördüncü sık iğnemi de yaptım. Şimdi devam ediyorum. Şu halkalarımı da düzelterek alıyorum. Görüntümüz bozulmasın. 2 3 ve 4. Halkamın içine şöyle parmağımı geçirdim. Baş parmağımı ve orta parmağımı şöyle sola doğru büktüm. Aşağıda şu şekli vermiş oldum. Şimdi yine üzerine 1 2 3 4. Ördükçe şöyle düzeltiyorum daha güzel formunu vermek için. 3 tane yaptım. Bu kısa köşemde 4 tane toplayacağımı söylemiştim. Dörtlü grubum olacak. Şöyle yapayım. Yine önümden düzelterek alıyorum. 1 2 3 ve dördüncü.
Düzeltiyorum halkamı. Bir, ikinci sık iğnem ve üçüncü son sık iğnemi de yapıyorum. Yine devam ediyorum. Şimdi uzun köşeme geçtim. Birinciyi aldım, düzelterek yine ikinciyi aldım. Üçüncü ve 4 tane halkamı aldım. Yine parmaklarımdan yardım alarak şeklini verdim. Sola doğru büktüm. Yine aynı üzerine 1, üzerine 2, 3, ve 4. Şöyle bakalım. Köşe dönüşümü de sağladım. Yine önümden düzelterek 1, 2, 3, 4 tane halkamı aldım. Baş parmağımla ve orta parmağımla şöyle yapıyorum. Sola doğru büktüm. Üzerine 1, 2, 3. sık iğnem ve son olarak 4. sık iğnemi de yaptım. Eğer buralarda 5 tane toplasaydım üzerine de 5 tane sık iğne yapmam gerekecekti. Yine devam edelim birlikte. 1, 2, 3, 4 tane halkamı aldım. Orta parmağımı ve baş parmağımı içine taktım. Şöyle sola doğru alttan büküyorum. Şöyle burayı tutuyorum alt tarafı bozulmaması için. 1, 2, 3, bu da 4. sık iğne. Sürekli olarak elimle düzeltiyorum aslında. Şimdi yine önümden 2, 3, 4 tane halkamı aldım. Şöyle net gösterelim. Tığımda 4 tane halkam var. Parmaklarımdan yine yardım alıyorum. Altta şöyle bir görüntüm olacak. Burayı baş parmağımla tuttum, sabitledim. Direkt geçirdim. 1, 2, 3 ve 4. Yine düzeltiyorum. Şimdi bu çantayı kucağınıza alıp yaptığınızda çok daha kolay olduğunu göreceksiniz. Ben şimdi masada örerken biraz zorlanıyorum. Yine önümden 1, düzelterek 2, 3. halkamı da aldım. 4. halkamı da aldım. Şöyle parmağımla içine girdim. Sol tarafa doğru büktüm. Alttaki şeklimiz bu. Burayı şöyle baş parmağımla sabitliyorum. Yine üzerine 1,
üzerine 2, 3 ve dördüncü sık iğnemi de yaptım. Şöyle çıkaracağım. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi bütün sıra boyunca aynı işlemi yapıyorum. Köşe dönüşlerinde de yine dörderli olarak toplayacağım. Ben şu kısmı hemen hızlıca yapıp geliyorum. Uzun köşemi de tamamladım. Şimdi burada yine dönüş yapacağız. Dönüşte de yine farklı bir işlem yapmayacağım. Önümden hemen almaya başlıyorum. Birinci halkam, ikinci, üçüncü, dördüncü halkamı da aldım. Parmağımla şöyle şeklini verdim. Üzerine yine 4 tane sık iğnemi öreceğim. Buradaki dönüşümüzü de sağladık. Direkt önümden almaya başlıyorum. Yine 1, 2, üçüncü halkam ve sonuncu. Parmağımla şeklimi verdim. Ve üzerine yine 4 tane sık iğnemi örüyorum. Yine önümden 1, 2, üçüncü halkam ve dördüncü halkamı da tığımda topladım. Parmağımla şekil veriyorum. Ve üzerine yine 4 tane sık iğne yapacağım. Şimdi yine buradaki köşemi de döneceğim. Önümden hemen aldım. 1, 2, 3 ve 4 halkamı tığımda topladım. Parmağımla hemen şeklimi verdim. Üzerine dört tane yine sık iğnemi yapacağım. Yine önümden 2, 3 şöyle yine düzelterek parmağımla şeklimi verdim. Tutuyorum. 1, 2, 3 ve dördüncü sık iğnemi de yaptım. İşte burası da tamamdır. Hemen bir tane daha yapalım birlikte. Önümden yine halkalarımı düzelterek 2, 3 ve dördüncü halkamı aldım. Parmağımla şeklimi verdim. Sabitliyorum. Hemen üzerine 1, 2, 3 ve son sık iğnemi de yaptım. Yine elimle düzelteceğim.
Şimdi burada da aynı işlemi uyguluyorum. Farklı hiçbir işlem yok. Ben hemen hızlıca burayı tamamlayıp geliyorum. Evet, ilk sıramın son noktasına geldim. Şimdi burayı da birlikte yapalım. Yine düzelterek son örneğimi de oluşturuyorum. 4 tane parmağımla şeklimi verdim. Üzerine yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Buradaki görüntümüz böyle. Şimdi buradan direkt dönerek devam edeceğim. Bir üst sıra için geldim, hemen önümdeki, bakın burada bir boşluğum var. Önümdeki sık iğneme battım. Şöyle bir kaydırmamı yaptım. Hemen aynı noktamın üzerine bir sık iğne yapıyorum. İlmeğimi uzattım. Şimdi tekrar borumu alıyorum. İpimi geçirdim. Bu birinci. Yine önümde aynı. Burası 1, 2, 3, 4. Yine üzerinden şöyle hemen kilitimi yapıyorum. İkinci, üçüncü, sabitliyorum şöyle boruma ve dördüncü. Şimdi yukarı sırada da alttaki örneğimle aynı sayılarda, altta dörtlü grubum vardı, 4 tane topladım. Üzerine 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi her birinin üzerinden 4'er tane ilmek alıp çıkaracağım ve boruma takacağım. Hemen önümde yine bakın 1 2 3 4. Yine buradan da hemen sırayla devam ediyorum. Birinci, ikinci, üçüncü ve yine dördüncü. Şimdi bundan sonra alt sıralardakilerin aynısını üst sıralara taşıyacağız. Sırasıyla önümdeki tüm sık iğne tepe noktalarımdan yine birer tane ilmek alıp çıkaracağım, boruma takacağım. Bu halka işlemim bittikten sonra yine borumu çıkarıp birinci sırada yaptığımla aynı olarak dörderli gruplarımı tekrar yapacağım. Şöyle birkaç tane daha hemen göstermek istiyorum. Yine önümden hemen sıradaki, zaten bunlar sıralı, artık sayıları belli. İlk sırada örneğimizi kurduk. Üst sıralarda aynı işlemleri uygulamaya devam edeceğiz. İkinci, üçüncü ve dördüncü. Artık ikinci sırada olduğumuz için buralarda hiçbir artırma, eksiltme yapamayız. İlk sırada eğer bu sayılarınız birbirini tutmuyorsa sadece bu alt sıraya özgü artırma işlemi yapabilirsiniz. Yani çok önemli değil, birebir aynı sayıyı tutturamadıysanız ilk sırada örneği kurun. Üst sıralar zaten birebir aynı olarak gidecek.
Köşelerde de farklı bir işlem yapmayacağım. Her birinden bir tane alarak devam edeceğim. Şimdi şöyle borumu çıkarıyorum. Aralarda boruma örgülerim, ilmeklerim toplandıkça çıkartıyorum. Tekrar takıyorum ki örgüm rahatlasın. Yine aynı devam ediyorum. Sık iğnelerimin tepe noktalarından ilmeklerimi alıp kilitleyip boruma takacağım. Şimdi ben hızlıca aynı işlemi uygulayarak şöyle başladığım noktaya kadar örüp geliyorum. Evet, ben bu sıramı da tamamladım. Son oluşturduğum halkam burada. İpim de burada kalıyor. Bu şekilde devam edersem burada bir problem olacak. Ben çünkü taban sayılarımı dörderli toplamaya göre hazırladım. Bu noktada şöyle bir şey yapıyorum. En son yaptığım halkamı kilit noktamdan tutuyorum. Önümdeki hemen 4 tane halkamı aldım. Yine şeklini veriyorum, büküyorum. Hemen ipimi aldım. Üzerine yine 4 tane sık iğnemi dolduracağım. Yine dörtlü bir şekilde toplamış oldum. Burada arada boşluğum var. Dönüp geldiğimde direkt bağlayarak devam edeceğim. Bunun yerine şöyle bir alternatif gösterebilirim. Burası son halkam. Hemen şuradan zincirle de bağlayabilirsiniz. Ben bu zincirli görüntüyü sevmiyorum. Halkam burada. Hemen buradan 1, 2, 3, 4, şöyle 5, bir tane daha çekelim. 6 tane zincir çekerek de yine 4 halkamı alıp şeklimi verip üzerine 4 tane yine doldurarak da devam edebilirim. O görüntümüz de bu şekilde olur. Ben burada ortada bir zincir görüntüsü istemiyorum. Ama siz dönerek örmek istemezseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi ben tekrar göstermiş olayım. Burayı yine tutuyorum. Son halkamı önümden sıradaki 4 halkamı aldım, büktüm, ipimi alıyorum. Üzerine 4 tane dolduruyorum. Şimdi bunun sonrasında yine aynı şekilde devam edeceğim. Önümden 1, 2, 3, 4 tane halkamı aldım. Parmağımla büktüm, şeklimi verdim. Dört tane sık iğnemi doldurdum. Şimdi yine önümden 2, 3, 4 tane halkamı aldım.
Parmağımla şeklimi verdim. Sabit bir şekilde tutuyorum. Ve üzerine 4 tane sık iğnemi dolduracağım. Yine bir alt sırada yaptığımızla aynı. Bundan sonrası çantanın hep bu şekilde ilerleyecek. Yine önümden halkalarımı alıyorum 4 tane. Ve üzerine yine 4 tane sık iğnemi dolduruyorum. Tüm sırayı yine buradaki gibi aynı şekilde örüp buradaki son noktama kadar tamamlayıp geliyorum. Evet, ben ikinci sıramın da sonuna geldim. Buradaki kalan son dörtlüyü birlikte yapalım. Önümde burada 4 tane halkam kaldı, bakın. Şimdi aynı şekilde 1, 2, 3 ve sonuncu 4. Yine şeklimi verdim. Üzerine 4 tane sık iğnemi dolduruyorum. Burada yine arada bir boşluğum var. Şimdi buraya direkt tığımı geçirdim. Kaydırma yaparak üzerine de bir tane yine kilit zincirimi oluşturdum. İlmeğimi uzattım boruma takmak için. İlmeğimi boruma sabitledim. Önümde 3 tane, bakın. Örneğimin 3 tanesi kaldı. Buradan da yine kilitimi yaptım. Boruma taktım. Kilitledim. Boruma taktım, sabitledim. Kilitimi yaptım. İlmeğimi uzatıp boruma takıyorum. Devam ediyorum. Şuradan hemen önümdeki sık iğnemin tepe noktasından kilitimi yapıp boruma taktım. Her bir sık iğnemin tepe noktasına birer tane batarak yine halkalarımı oluşturup boruma takacağım. Çantamızın devamı sürekli olarak bu şekilde kendini tekrar ederek ilerleyecek. Burada bakın, bu örneklerimizi oluşturduk. Halkalarımızın üzerinde 4'er tane sık iğnelerimiz var. Her bir noktaya birer kez batıp ilmeğimizi çıkarıp kilit zinciri yapıyoruz ve borumuza takarak yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Devamında yine bir üst sıraya çıktığımızda bunları dörderli bir şekilde, bakın zaten örneklerimiz dörtlü gruplar halinde kendini burada belli ediyor. Dörderli olarak topluyoruz. Ben şimdi bundan sonrasını çantamı istediğim uzunluğa gelene kadar öreceğim.
Bitiminde size kaç sıra ördüğümü, çantamızın ölçüsünü, ağız kısmını nasıl kapattığımızı göstereceğim. Evet hanımlar, ben çantamı istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Son kapanışını da yine birlikte yapalım. Aşağı sıralarda da aynen bu şekilde kapattım. Hemen önümdeki dörtlü sık iğne grubumun ilk sık iğnesinden kaydırma yaparak sıramı bitirdim. Kaç sıra ördüğüme hemen bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra örnek kurdum. Ölçüsüne bakacağım. Uzunluk ölçüm, örneğime kadar olan ölçüm 27 santim. Şöyle tabana kadar ölçtüğümde 31,5 santim civarında. Hemen en ölçüme bakıyorum. 37,5 santim civarında da şöyle en ölçüm. Şimdi çantanın ağız kısmında nasıl bir işlem yapacağım? Düz sık iğne gideceğim. Şöyle şimdi biraz yakınlaştıralım. Şimdi şöyle geldim. Düz sık iğne gideceğim. Kaydırma zincirim burası. Burayı da bir zincir kabul ediyorum. Hemen önümdeki ilk sık iğne tepeme girdim. Şöyle bir tane sık iğnemi oluşturdum. Hemen sıradakine yine bir tane daha sık iğne. Sırasıyla tüm sık iğnelerimin tepe noktalarında sık iğneler yapacağım. Şimdi ben yine tüm sık iğnelerimin tepe noktalarına kadar birer tane sık iğnemi yapacağım. Hızlıca tamamlayıp geliyorum. Üzerine bir sıra sık iğnemi ördüm. Başladığım noktaya geldim. Şimdi şurası ilk yaptığım sık iğnemin tepe noktası. Hemen buradaki tepe noktama bir kaydırma yapıyorum. İpimi bu noktada keseceğim. Kaydırmamı yaptım. Şimdi ipimi şöyle biraz daha uzatacağım. İpimi bu noktada kestim. Burada kalan kısa ipimi tığımla şöyle arkaya aldım. İçeriden de bunu gizleyeceğim. Kısa kalan ipimi ilmeklerimin aralarından geçirerek yok edeceğim. Bir kez daha geçireyim. Şöyle de bir tane de sık iğne ile sabitleyeceğim. Kopma yapmasın. Şöyle bir tane daha geçireceğim. Şimdi ipimi artık kesebilirim. Ben örgü askı kullanmayacağım bu kez bu çantamda. Böyle deri rugan çanta askılarım var. Uçlarında yaylı halkalarım var. Bunları kullanacağım. Siz örgü askı da yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle hizalayacağım. Direkt örneğin içinden geçireceğim.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.